Arkadaşlar merhaba, Sırbistan'a geldim, hoş geldim. Siz de benimle birlikte hoş geldiniz. 6 gün buradayım, güzel bir vlog çıkartmak istiyorum. Umarım siz de beğenirsiniz, umarım birlikte eğlenmiş oluruz. İyi seyirler. Evet, fırından böreğimi aldım, şimdi Cumhuriyet Meydanı'na kahvaltımı yapacağım. Ben buraya tek geldim, dün buraya geldiğimde hava çok sıcaktı ama bugünse yağmurlu. Yani o yüzden buraya gelirken birçok kıyafeti yanınıza getirmeniz gerekiyor. Burası da Cumhuriyet Meydanı. Şimdi burada kahvaltımı yapacağım. Kahvaltım bittikten sonra size yine bütün detayları gösteririm. Burası Belgrad'ın Cumhuriyet Meydanı. Buradaki heykel de Prens Mihailo, umarım doğru söylemişimdir, ona ait olan bir heykel. Buradaki önemi Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savaşıp bağımsızlığını kazanmış olması. Sırplar için önemli. Bu yüzden direkt meydana heykelini dikmişler ve burası da genellikle burada gördüğünüz gibi şu abla gibi bekleyip telefonda birbirlerini arayıp buluştukları nokta haline gelmiş. Konum olarak da her yere yakın olduğu için insanlar birbirini kolaylıkla burada bulabiliyor. Heykelin oradan bu sokağa giriş yapıyorsunuz. Heykel arkamda kaldı. Bu sokaktan dümdüz yürüdüğünüz zaman da Kale Meydanı'na çıkıyorsunuz. Ben de şimdi o tarafa doğru gidiyorum. Ama giderken bir şey gördüm, onu göstermek istiyorum. Sırbistan uzun bir süre Osmanlı toprağı olduğu için burada da çok fazla Osmanlı'dan kalan eserler var. Bunlardan bir tanesi de caddenin tam ortasındaki çeşme. Burası önceden su ihtiyacını karşılamak için kullanılıyorken şimdi sadece tarihi bir yapı olarak burada duruyor. Burada zaten Osmanlı'ya ait birçok tarihi eser de var. Onların hepsini de zaten size gördükçe gösteririm. Şimdi Kale Meydanı'na geldik. Burada da zaten Kale Meydanı hakkında hem görsel olarak hem de yazı olarak bilgiler var. Burası biraz düşündüğümden daha büyük görünüyor. Umarım erkenden bitirebilirim çünkü yağmur da yağmaya başladı. Burada zaten durdurarak okuyabilirsiniz ne demek istediğini. Asıl detay zaten şurada yazıyor. Kale Meydanı ismi direkt Türkçe bir isim. Dediğim gibi önceden burası Osmanlı'ya ait olduğu için o kelimeyi alıp direkt kullanmaya devam etmişler. Hiçbir değişiklik yapmamışlar. Burası da 19 Nisan 1867 tarihinde Osmanlı Sultanı Abdülaziz'in fermanıyla Belgrad'ın Sırplara geçtiğini temsil eden bir görsel yapmışlar. Kalenin içinde bulunan bir türbe ve bu türbe kime ait? Bu türbe damat Ali Paşa'ya ait. Buradan hikayesini ve bu türbenin neler yaşadığını okuyabilirsiniz. Direkt Kale Meydanı'nın içinde bulunuyor. Kapıdan girer girmez görünen ilk yapı bu. Şimdi arkadaşlar ben buraya geldim. Peki ben buraya ve Sırbistan'a niye geldim? Buraya gelmemdeki en büyük etkeni şimdi size gösteriyorum. Tuna Nehri için. Şimdi biliyorsunuz biz Plevne Marşı'na sahibiz. Marşın hikayesi de bu Tuna Nehri'nden çıktı. Zaten hani sözleri de Tuna Nehri akmam diyerek başlıyor. Bu Tuna Nehri neden bizim için önemli? Çünkü burası Almanya'dan başlayıp Türkiye, Karadeniz'e kadar uzanan bir yer ve o dönemde, geçmiş dönemde ticaret için çok önemli olan yollardan bir tanesiydi. Plevne Marşı aslında bugünkü Bulgaristan tarafında olan bir savaşı anlatıyor. Burası sadece Tuna Nehri değil, Sava ve Tuna Nehri olmak üzere iki nehir birleşiyor tam olarak bu noktada ve buradan Karadeniz'e doğru gidiyorlar. Yani burası hem tarihte, coğrafi olarak dediğim gibi hem de bizim tarihimizde hikaye anlamından çok önemli bir yer. Buradaki heykel zafer anıtı. Bunun hikayesi ise çıplak olduğu için buraya yapmışlar. Normalde kalenin girişine yapmak istemişler fakat çıplak olduğu için ve insanları kötü etkileyeceği için, çocukları vesaire buraya yapma kararı almışlar. Burası için çok önemli bir anıt ve direkt Tuna Nehri ile Sava Nehri'nin birleşimi olan kısma bakıyor. Ve burada da bir tane gözcü kulesi var. Şimdi onun içinde göstereceğim. Gerçekten çok dar. Yani buraya zor girilip çıkılıyor. Bu şekilde nehri dört bir yandan görmek için yapılmış bir yer. Yani 1.80 boyunda 80 kiloyum. Çıkışımı şöyle göstereyim size. Bayağı bir dar. Ama içerisi geniş. Girişte bir tık problem yaşanıyor. Şimdi buraya yakın bir hayvanat bahçesi var. Oraya geçeceğim. Umarım birçok hayvanı görebilirim. Çünkü ilk defa hayvanat bahçesine gideceğim. Orada devam ederiz. Arkadaşlar hayvanat bahçesine geldim şu anda ve kuşların olduğu bölümden başladım. Galiba dünyanın en yakışıklı kuşunu buldum. Johnny Bravo'ya benziyor. Fazla büyük arkadaşlar. Şunun tipine bakın ya. favori hayvanım.
Burası o kadar büyük ki sanırım buraya gireli 1-2 saat oldu. Hala çıkamadım ve daha görmediğim birçok hayvan var. Bayağı bir yordu yani burası beni. Görmem gereken bütün hayvanları gördüm bence. O yüzden bu kadar benim için yeterli. Çünkü daha fazla vakit ayıramam burada. O yüzden şimdi çıkıyorum ve başka bir yere gidiyorum. Tavern adındaki kafeye geldim. Yemek yemek için. Menüsü çok güzel. Fiyatları da uygun geldi açıkçası. Size biraz fiyatları göstermek istiyorum bilginizin olması için. Yemek geldiği zaman da yemeği göstereceğim size. Fiyatlar da bu şekilde. Ve ben bunu sipariş ettim. Nasıl bir şey olacak, nasıl gelecek çok merak ediyorum. Pişirmeyi de kadın tavsiye etti. Ben senin için güzel bir şekilde pişireceğim dedi, kabul ettim. Umarım dediği kadar güzel olur. Yemek geldi. Yemek görüntü olarak biraz fazla iyi. Birazdan tadına bakacağım. Umarım tadı da görüntüsü kadar iyidir. Pilav var. Bu şekilde et, patates ve yeşillik. Tamam, kadın haklıymış. 10 üzerinden 10. Ya bu gerçekten 10 üzerinde 10 olmayı hak ediyor. Şimdi yemeğimi bitirip daha sonrasında gezmeye devam edeceğim. Görüşürüz. Zemun şehrine gidiyorum. Buraya yaklaşık bir 40 dakika uzaklıkta bir yerde. Ben araba kiraladım fakat arabayla gitmek istemiyorum. Çünkü burada park büyük problem. Sokaklara istediğiniz gibi park edemiyorsunuz. Büyük cezaları var. Burada otobüsler bedava. O yüzden otobüse gitmeyi tercih ediyorum. Bir 3 dakika sonra otobüs gelecek gibi görünüyor. 40 dakika sonra Zemun'da olacağım. Biraz da Zemun'da dolaştıktan sonra tekrar Belgrad'a geleceğim otobüsle. Ben Zemun bölgesindeki bir kiliseye gidip görmek istiyordum. Ama orayı şehrin merkezine zannettim. Direkt olarak Zemun diye aramayı yaptım Google'da ve çok yanlış bir yere geldim. Bir 40 dakika falan geldim. Normalde 20 dakikalık bir yol. Şimdi otobüs durağı arıyorum. Buradan bir daha geri dönmem gerekecek. Belki yol üstü tekrar bir uğrarım. Yani bu kadar kaybolmuşken, zahmet vermişken orayı görmeden de dönmek olmaz diye düşünüyorum. Yani araştırma yapıyorken bir yerden bir yere gidiyorsanız kesinlikle çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yoksa benim gibi uğraşırsınız böyle. Yarım saat 40 dakikam boşa boşa gitmiş oldu şu anda. Şimdi tekrar otobüse bindim. Bir 20 dakika sonra o istediğim yere varmış olacağım. Ücretsiz olduğu için bütün otobüslere rahatlıkla binebiliyorum. O yüzden çok problem olmadı. Uzun bir yolculuğun ardından buraya gelmeye başardım. Zemun'daki Meryem Ana Kilisesi'ne geldim. 1795 yılında burada bir cami varmış. Buraya kilise yapmışlar daha sonrasında. Yani öncesinde camiymiş fakat şu anda kilise. Bir de buranın farklı bir özelliği de şu. Diğer Katolik kiliselerin aksine sunağı batıya değil de doğuya bakıyormuş. Kilisenin içini biraz göstermeye çalıştım. Biz geldiğimizde dua ediyorlardı. Daha sonrasında orada bazı resimler vardı. Onların önünde selam verip resimleri öpüyorlardı. Yani içeride dini bir ortam vardı. Bir sonraki yere gidiyorum buradaki görülmesi gereken. Bu şehri beğendim. Hem sokakları güzel, düzenli hem de farklı bir havası var. Yani Belgrad'dan farklı açıkçası. Burası küçük bir şehir ama sokakları çok düzenli, çok temiz. Şu anda Gardos Kulesi'ne geldim. Buranın kiliseye olan uzaklığı 3-4 dakika. Bugün kapalı. Buranın önemi, burası Macarlar tarafından yapılmış. Macaristan'ın bu topraklara gelişinin 1000. yılını kutlamak için. Direkt Tuna Nehri'ne bakıyor. Şehrin en yüksek tepelerinden bir tanesinde ve çevresini çok güzel görüyor. Yani konum olarak çok iyi bir yere yapılmış. Kuleyi zaten göstermiştim. Şimdi bir de size etrafını göstermek istiyorum. Yüksek bir yerde ve buraya gelmek birazcık yorucu. Yani merdivenleri çıkmak yordu. Kiliseye uğradıktan sonra buraya da gelseniz herhalde yeterli olur diye düşünüyorum. Çünkü görülebilecek 2 tane yer var. Bir tanesi kilise, bir tanesi de bu kule. Biraš, kako hoćeš. Jel možete mene da izaberete? Nećemo politici. Şimdi buradan Belgrad'a gideceğim tekrar. Bir akşam yemeği, daha sonrasında da eve gidip dinlenme zamanı. Çünkü yarın Novi Sad şehrine gidiyorum arabayla. İsterseniz Belgrad'dan Novi Sad'a trenle de gidebiliyorsunuz. Fakat ben araba kiraladım çünkü yol üstü Karlovça'ya uğrayacağım. Osmanlı'nın toprak kaybetmeye başladığı ilk bölgeye gideceğim anlaşmalı olarak. Oraları da göstereceğim. Yolculuk boyunca size her yeri göstereceğim. Yarın uzun bir yolculuk olacak. O yüzden yarın görüşürüz. Arkadaşlar günaydın. İlk evden ayrıldım. Bavulları arabaya bıraktım. Biraz para change etmem lazım. Daha sonra kahvaltı yapıp ilk durağım Karlofça, ikinci durağım da Novi Sad olacak. Hemen yemek yiyip yolculuğa çıkalım. 4 parça peynirli börek aldım. 440
bin lira yaptı. Bir tık fazla gibi ama yapacak bir şey yok. Çok anlaşamadık orada. Şimdi Cumhuriyet Meydanı'na gidiyorum. Orada yiyip daha sonra arabaya geçeceğim ve yolculuk başlayacak. Karlofça'ya geldim. Şimdi Karlofça bizim tarihimizde çok önemli. Neden? Çünkü tarih dersinden de hatırlıyor olabilirsiniz. Bizim Karlofça anlaşmamız vardı. Yani Osmanlı'nın Belge ile ilk defa toprak kaybetmeye başladığı yer burası. Sırbistan'ın Karlofça şehri. Belge ilk olarak burada imzalanıyor. Daha sonrasında burayı da kiliseye dönüştürüyorlar. Arkadaşlar buradaki insanlar çok fazla İngilizce bilmiyor. Özellikle yaşlı kesim ve buradakiler de genellikle yaşlı kesim oluyor. Anlaşmak biraz zor olabiliyor. Kilisenin içerisinde o dönemin görselleri tasvir edilmiş. Onlar vardı zaten. Böyle bir yer yani ve burada çok fazla şarap yapılıyor. Şimdi şarap mahzenlerinden bir tanesine gitmek istiyorum. Çünkü buradaki şarapları insanların kendisi yapıyor. Evlerinde yapıyorlar. Yani yıllardır yaptıkları şarapları insanlara satıyorlar. Onlardan birini görmek istiyorum. Orayı da size göstermek istiyorum. Karlofça da güzel bir yer. Hem şehrin sakinliği ve güzelliği hem de bizim açımızdan olan tarihi bölümü etkileyici. Şimdi güzel bir mahzen bulursam şarap mahzenine gideceğim. Orada devam ederiz. Böyle bir yer buldum. Çünkü buraya gelen turistler gördüm. İçerisinde Türkler de vardı. Herhalde güzel bir yerdir. Burayı bir kontrol etmek istiyorum. İçeri de gerçekten merak ediyorum. Çok güzel görünüyor içerisi. Bu bahsettiğim şarap mahzenlerinden bir tanesi. Şaraplar buralarda yapılıyor. Normalde test edebiliyoruz ama şu anda bozuk olduğu için test yapılamıyormuş. Burada yıllardır kendileri yapıyor ve satıyor. Yani şuradaki kokuyu keşke bir alma şansınız olsa. Fazlasıyla güzel kokuyor ve biraz da soğuk. Soğuk olmasının sebebi de bu sıcaklıkta yapıyorlarmış. Özellikle bu sıcaklıkta tutuyorlar. Normalde arabayla aşağı inecektim. Fakat bu sokakta biraz yürümek istedim. Mesafe çok yakın. Sadece 10 dakikalık bir yürüme mesafesinde. O yüzden bir daha arabayla aşağı inmek yerine, bir daha park yeri aramak yerine arabayı yukarıya bıraktım ve şimdi bu güzel caddede yürüyorum. Bu çeşmeden su içtiğiniz zaman tekrar Sırbistan'a geleceğiniz inanılıyor. Öyle bir rivayet var diyelim. Yani ben bu çeşmeden su içmek istemiyorum çünkü çok temiz görünmüyor. Zaten ayağımız bir kere alıştı. Gelirsem bir daha gelirim. O yüzden bu suya çok ihtiyacım yok gibi. O yüzden içmeyi tercih etmiyorum. İçmeyeceğim. 4 tane aslan kafası var. Limonatamı içtim. Bir de tatlı yedim. Şimdi çıktım, arabaya doğru gidiyorum. Şimdi buradan Novi Sad'a gidiyorum. Novi Sad'da görüşürüz. Burası Novi Sad'daki en önemli bölgelerden bir tanesi. Çünkü çok güzel bir kilise var burada. Çok fazla turist çekiyor bu kilise ve çevresi. Ve kilisenin tam karşısında böyle bir heykel var. Bu heykeldeki kişi Svetozar Milotić. Sırplar için çok önemli. 2 kere belediye başkanı seçilmiş burada ve çok fazla düzenleme yapmış. Şehrin kalkınması için, şehrin bu hale gelmesi için çok fazla çaba sarf etmiş ve Sırplar için gerçekten çok önemli. Arkasında da belediye binası var. Yani düzen şu şekilde yapılmış. Belediye binası, önünde heykel ve heykelin ise direkt karşısında kilise var. İçeriye giremedim çünkü şu anda ibadet ediyorlardı. Çok doğru olmaz elimde kamerayla içeriye girmek. Eğer imkanım olursa ve girebilirsem size göstermek istiyorum. Şimdi kapanmadan önce biraz ileride bir kilise daha var. Orayı da gördükten sonra tekrar meydana döneceğim. Akşam yemeğini burada yiyeceğim çünkü bu gece buradayım. Fiyatlar da burada bu şekilde, genellikle 600 ile 1300 Sırp dinarı arasında. Arkadaşlar bu kilise dün Zemun'da gittiğim kiliseye çok benziyor dışarıdan. Dışı aynı ama içi çok farklı. Çok farklı. İçi gerçekten güzel. Bu
Bu kiliseye girebildim. İçerisi beklediğimden fazla iyiydi. Diğer kiliseye de girmek istiyorum. Umarım oraya da girebilirim ve gösterebilirim. Tamamen görmek istiyorum ve size de göstermek istiyorum. Yani yurt dışında neden kilise geziyoruz onu da çok anlamış değilim ama işte farklı kültür, farklı yaşantı. Şimdi tekrar meydana dönüyorum. Ulursam güzel bir yemek yemek istiyorum. Buradaki fiyatlara da bakmış oluruz. Daha sonra devam ederiz. Burası güzel olmasına rağmen fiyatları çok pahalı değil bu arada. Şu anda yiyeceğim yemek 600 veya 700 liraya denk geliyor. Et böyle görünüyor. Ve yanında kaymak da var. Siz ne icat ettiniz? Çok iyi. Ve kaymakla birlikte harika oluyor. Bu mevsimde bu saatler, akşam saatleri çok soğuk oluyor. Bilginiz olsun. Tişört ve ceketin çok bir faydası olmuyor bu arada. Restorandan çıktım. Meydana yakın bir yerdeydim zaten. Şimdi tekrar meydana geldim. Çok sakin ve güzel bir meydan. Ve burası da meydan. Biraz daha hava sıcak olsa bence daha güzel olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Novi Sad bu kadardı. Yarın tekrar Belgrad'a dönüyorum. Yarın 1 Mayıs. Birçok yer kapalı olacak diyorlar. İnsanlar dışarıda eğlence yapıyormuş, piknik yapıyorlarmış. Yarın Belgrad'da görüşürüz. Günaydın. Uyandım. Kahvaltı yapmaya gidiyorum. Bugün Novi Sad'da hava çok güzel. Ayrıca bugün 1 Mayıs olduğu için buradaki insanların çoğu çalışmıyor. O yüzden Novi Sad'da kahvaltı yapıp burada biraz vakit geçirdikten sonra Belgrad'a gideceğim ve orada insanlara katılacağım. Dediğim gibi bugün 1 Mayıs olduğu için her yer kapalı. Kahvaltı yapmak için bir mekan arıyorum ama nerede bulacağım, nasıl bulacağım çok anlamadım. Google Maps'e baktım, orada açık görünüyordu. Geldim, birkaç tanesi kapalı. Arkadaşlar bakın bu 2000 Sırp dinarı. Burada 20, 10, 200, 500, 50 ve 100 var. Yani burada ekonomi öyle bir durumda ki ya çok az para bozduruyorsunuz. Şu paraya bakın yani. İnanılmaz fazla. Ve bunların hepsini organize etmek istedim yani. Cüzdanım içinde bir kaos gibi görünüyordu. Bu da kahvaltı fiyatları. Ben tavuklu sandviç yiyeceğim. 840 Sırp dinarı ediyor. Bir de yanına cappuccino almak istiyorum. O da 320 Sırp dinarı. Yani bunun için 1140 civarı bir şey ödemem gerekiyor. Kahvem şu anda geldi. Yani bir kahve bir tost için bu kadar para ödeyeceğim. Seviyorum bu kuru farkını. Burada tostum var. Tavuklu bir tost. Yanında ketçap. Gerçekten büyük görünüyor. İçerisinde de çok fazla malzeme var. Bugün Novi Sad'daki kahvaltı bu. Buraya tek geldiğim için buradaki arkadaşlarımla buluşacağım. Buradaki gençler çok eğlenceli. Bana şehri tanıtacaklar. Şimdi onların yanına geçiyorum. Gençler toplandı. Dün kilisenin içini gösterememiştim. Şimdi kilisenin içini göstermek istiyorum size. Bugün açıkmış. Şimdi arkadaşlar doğruya doğru. Tamam dışarısı çok görkemli, çok güzel, çok büyük, harika görünüyor ama içerisi dışarısı kadar ihtişamlı değil açıkçası. Diğer kilisenin içerisini daha çok beğenmiştim. Daha fazla gezecek yer var bu arada burada ama benim buraya ayırdığım vakit bir gün olduğu için ve buraya geç geldim. Karlofça'ya uğradım çünkü ve erken gitmem gerekiyor. O yüzden sadece bu caddede, meydanda turladım. Benim hoşuma gitti, ben beğendim. Buraya bence kesinlikle en azından bir 2 gün ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Novi Sad bu şekilde. Arkadaşlar Belgrad'a döndüm. Evime yerleştim ama ev seçerken çok dikkatli olun. Tamam evin konumu güzel yani evin içi de güzel ama öyle bir yer ki oraya döndüğümde size göstereceğim favela gibi. Yani resmen bir favela. Yemek yemeden önce burada bir kilise daha var. Oraya gelip görmek istedim. Umarım açıktır. Bugün 1 Mayıs. Kapalı mı açık mı bilmiyorum ama Google açık gösteriyordu. Şansımızı deneyelim bakalım. Böyle bir şey yok. İnanılmaz güzel. Çok fazla detay var. Bütün detaylar çok güzel. Sanırım buranın aşağısı da var. Şimdi aşağısına bakmaya gidiyorum. Daha küçük, daha farklı bir yer var. Bir yukarısı bir burası. Burası da çok güzel. Üst katı gezdim, alt katı gezdim. Artık videolardan yaşayabildiğiniz kadar yaşayın. Geldiğiniz zaman da görebiliyorsanız kesinlikle görün. Şu anda otobüs durağına geldim. İnsanlar demişti ki 1 Mayıs'ta insanlar dışarıda oluyor, parti yapıyor, eğleniyor. Onlara katılırım diye düşünüyordum ama kimseyi görmedim. Ben de o yüzden geziyorum şu anda. Eğer birini görürsem gider katılırım. Gördüğünüz gibi burası otobüs durakları.
Zaten Google Maps'te her şey yazıyor. Ekstra buradaki tabelalardan çok rahatlıkla otobüsleri kontrol edebilirsiniz. Ne zaman gelecek, sıradaki otobüs hangisi görebiliyorsunuz. Akşam yemeği için İtalyan restoranına geldim ama umarım açıktır. Ve burada çok fazla yıldız almış, beğeni almış, yorum almış. O yüzden bir test etmek istiyorum ve çok açım. Güzel bir yemek yemek istiyorum ve o yüzden burayı tercih ettim. Başka bir yer bulmalıyım. Merkeze gidiyoruz, orada yemek yiyeceğiz. Cumhuriyet Meydanı'na geldim. Ama şimdi sesler duymaya başladım ileride. Oraya doğru gideceğim. Büyük ihtimalle kutlama var. Yani insanların burada kutlama yaptığını tahmin etmeliydim. Yani en önemli sokaklardan bir tanesi burada. Başka nerede kutlama yapacaklar? Hem yemek yerim hem de biraz kutlamaya katılırım diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Çok tatlı bir ördek buldum. Bu ördeği satın almak istiyorum. 450 lira falan bir şey. 450 lira yapıyor. Ördeği satın aldım. 450 liraya ördeğim oldu. Neyse şimdi gerçekten yemek yemek için bir yer bulmam gerekiyor çünkü çok açım. Yemek yemek için bir yer buldum. Mekanı şimdi size bir göstermek istiyorum. Birçok takımın forması, her şey var. Burada ülkelerin bayrakları var. Ve tabii ki çok güzel görünüyor. Gördüğünüz gibi kimse yok. Tekim. Bu kuru farkını seviyorum demiştim. Buraya geldim ve hemen kapattım. Dedim ki alt katı bana kapatıyorsunuz. Bana güzel bir yemek getiriyorsunuz. Ben yemeğimi yiyip eğlenceye gideceğim. Hemen olur dediler. Tamam dediler. Problem yok dediler. Ben de buraya geldim. O yüzden ben yemeğimi yiyeceğim. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Tavuk söyledim. Yanında patates kızartması, 2 tane de sos. Şimdi afiyetle ben yemeğimi yiyeceğim. Size de iyi seyirler. Arkamda görmüş olduğunuz mekan bir tatlıcı. Meşhur bir tatlıcı olduğu için burada tatlı yemek istedim. O yüzden buraya geldim ama bütün tatlılar bitmiş. Şimdi bekliyorum. Bir 20 dakika sonra hazır olacak diyor. Ve tatlı bekleyen herkes şu anda Türk. Onları çekmek istemedim belki rahatsız olurlar diye ama herkes Türk yani. Bütün Türkler şu anda bunu bekliyor. Güzel görünüyor. Tatlı bir türlü gelmedi. 20 dakika, 20 dakika, 20 dakika diye bir 40 dakika bekledik. Gelmeyince biz de dağıldık. Burada Otel Moskova'yı gördüm. Burası için önemli otellerden bir tanesi. Şöyle bir şey yaşandı. Şimdi ben yürüyordum ya tatlı arıyordum kendime. Canım çok fena tatlı çekiyor. Bir lokumcu gördüm. Dedim ki gireyim içeriye. İçeriye bir girdim. Abi Türk. Abiyle sohbet muhabbet derken abi bana bir tane çekme helva sattı çikolatalı. Biraz da lokum sattı. Aldım elime lokumları, helvayı, eve gidiyorum şimdi. Çünkü diğer tatlıyı şimdi önünden geçeceğim. Eğer alma şansım varsa bir alıp test etmek istiyorum. Yani bu gece onu da yemek istiyorum. Tekrar tatlıcıya uğradım çünkü kafaya koymuştum. Tatlıyı aldım, şimdi eve gidiyorum çünkü çok yorgunum. Evde açacağım, evde gösteririm size nasıl bir şey olduğunu. Bütün insanlar bir anda sıraya girmiş, bütün çikolatalıyı bitirdi. Ben de çikolatalı alamayınca kahveli aldım. Umarım çikolatalı kadar güzeldir. Şimdi eve gidip test edeceğim. Daha sonra yarın için biraz dinlenmem gerekiyor. Arkadaşlar şimdi evin önüne geldim. Size evi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir sokak. Normal, her şey yolunda. Gayet güzel görünen bir mahalle. Şimdi kapıyı açıyorum. İlk kapıyı açtık. İlerliyoruz. İkinci kapıya gidiyoruz. Asıl olay buradan sonra başlıyor. Favela'ya hoş geldiniz. Yani böyle bir yer. Biraz korkunç. Yani insan burada aklını kaybeder. Öyle söyleyeyim size. Ev burası. 2. kat. İyi ki aşağıda birisi yaşıyor. Yani yoksa var ya burada yaşamak harbi sıkıntı. Baksanıza. İnsan burada aklını kaybeder. Evet, eve geldim ve şimdi test zamanı. Çünkü neredeyse 1 saat bekledim bunu almak için. Kafaya koymuştum artık çünkü almak istiyordum. Bu kadar çok beklediğime göre artık rahatlıkla test edebilirim ve öyle uyuyabilirim diye düşünüyorum. Böyle görünüyor. Gayet büyük, güzel. Çok iyi. Beklediğine değdi mi diye soruyor gibisiniz. Çünkü ben öyle duyuyorum. Kesinlikle değer. Çok beğendim. Yarın görüşürüz. Arkadaşlar günaydın. Şimdi Sırbistan'ın başka bir bölgesine bir manastırı ziyaret etmeye geldim. 2 saat 40 dakikada geldim. Bayağı bir uzun. Şimdi içeriye gideceğim. Aslında kale değil bir manastır ama yapısından dolayı bir kale gibi. Zaten bütün detayları göreceksiniz birazdan. İlk durağımız bugün burası. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada kale ücretsiz. O yüzden rahatlıkla gelip gezilebiliyor. Dediğim gibi aslında burası bir manastır. Ama yani şu görüntüye bakar mısın? Bir kale gibi duruyor. O yüzden sürekli kale diyesim geliyor. Burası 15. yüzyılın başında yapılmış. Gördüğünüz gibi çok büyük surlar var ve çok kalın duvarları var. Burası manastır arkadaşlar ama güçlü surları ve duvarlarından dolayı burası bir kale gibi görünüyor ve bir sürede kale gibi kullanılmış zaten. Ama içerisi çok güzel.
Etrafı da çok güzel. Hep gördüğünüz gibi yeşillik, dağlık alan. Dediğim gibi bu manastır 15. yüzyılda yapıldı. Peki bu manastır neden yapıldı? Bir oğul bir baba için yaptırdı bu manastırı. Peki neden yaptırdı diye soracak olursanız da baba 1. Kosova Muharebesi'nde ölen ünlü bir prens. Adam ölüyor. Daha sonra çocuk da onun anısını yaşatmak için, onu onurlandırmak için bu gördüğünüz manastırı yapıyor. Ama dediğim gibi buradaki surlardan ötürü burası sadece bir manastır değil, bir kale. Bir de şöyle bir şey var. Bu manastırı yapan oğul ve babası Osmanlı'ya karşı ayrı savaşmış. Oğlu Osmanlı'ya karşı ayrı savaşmış. Oğlu için de yapılan bir kilise var Sırbistan'da da ben oraya gitmeyeceğim biraz uzak olduğu için. Yani baba oğul Osmanlı'ya karşı savaşmışlar. Baba ölüyor. Oğlu onu onurlandırmak için bu manastırı yapıyor. Oğlu da savaşıyor. Daha sonra oğlu da ölüyor ve Sırplar başka bir bölgeye bu sefer de oğlu için anıt yaptırıyor. Yani böyle bir anısı var bu manastırın ve bu ailenin. Yani farklı bir hikayesi var buranın. Bildiğim kadarıyla ama ne kadar doğru onu bilmiyorum. Burası Osmanlı fethettikten sonra burayı bir dönem cami olarak da kullanmayı denemiş. Tabii doğruluğuna çok emin değilim dediğim gibi. Manastır bu kadardı. Zaten bir kilise var, bir de surlar var. Surlar biraz pahalı olduğu için yukarı çıkmak istemedim. Zaten aşağıda gördüğüm görüntüyü bir daha neden yukarıda göreyim ki diye düşündüm. Çıkmadım, ona vereceğim parayı buna verdim. Küçük bir minyatür aldım şöyle. Mağaraya gideceğim. Bir tura katılacağım. Mağaranın içinde bir 40 dakikalık bir yürüyüş. Ondan sonra tekrar Belgrad'a geçeceğim. Manastır'dan çıktım. Önce mağaraya geldim. Ama buraya gelirkenki geçtiğim yolları bir görseniz o kadar güzel. Her taraf yeşillik, dağlar çok güzel, köyler çok güzel. Dediğim gibi şu görüntüye bakar mısınız? Gökyüzü ve yeşillik o kadar güzel birleşmiş ki. Şimdi buranın girişini bulmalıyım çünkü burada saat başı alımlar oluyormuş. Yani bir 20 dakika sonra ikinci tur başlayacak. O yüzden hemen oraya gidip sıraya girmem lazım. Çok fazla araba var, çok fazla insan var. Umarım sıra gelir ya da sıra gibi bir problemimiz olmaz. Öyle diyeyim. Bakalım. Bilet için 700 dinar ödedim. Otopark için de 1000 dinar ödedim. Yani 1700 liraya mal oldu. Eğer geç gelseydim bir sonrakini beklemek zorunda kalacaktım. O da bir saat sürecekti. O yüzden erken gelmem iyi olmuş. Burada biraz dolaştıktan sonra yemek yemeye gideceğim. Bakalım içerisi nasıl, çok merak ediyorum. Şimdiden çok soğuk. Kim bilir içerisi nasıl olacak. Gerçekten. Sadece fazla kalabalık. Böyle çok fazla insanla bir araya gelince güzel olmuyor. Bebek ağlaması olmuş. Yani zaten kadın İngilizce de anlatmıyor. Sırpça anlatıyor. Hiçbir şey de anlamıyorum. Yani güzel, iyi bir deneyim ama eksikleri var. Dikkatli yürümek gerekiyor. Yerler çok kaygan. Kadının anlattıklarından hiçbir şey anlamadığım halde keyif alıyorum. Biraz geriden yürüyorum. Çünkü çok kalabalık dediğim gibi. Çok fazla ses, çoluk, çocuk. Zaten dar bir yer. Çok rahatsız edici. Yürüdükçe daha aşağıya gidiyoruz. Daha aşağıya gidince daha soğuk oluyor. Yemin ederim kulaklarım, burnum, her yerim dondu. Tur bitti ama ben de bittiğim gibi bir şey oldu. Çok büyük. Yürü yürü bitmiyor. Ve çok soğuk. Güzel bir yerde ama değdi. Şimdi güneşe doğru gidiyorum. Biraz ısınma zamanı. 700 dinara yapılabilecek iyi aktivitelerden bir tanesi. Soğuk ama güzel. Mağaradan çıktım, biraz dinlendim, ısındım. Güzel manzara eşliğinde. Şimdi yemek yiyeceğim, daha sonra Belgrad'a gideceğim. Belgrad'da devam ederiz. Yemek yemek için bir yer arıyordum. Geldim ama geldiğim yer şelaleye yakın bir yermiş. Bu yüzden girişte şelale için para ödedim. Yani bilet sattılar. Daha sonrasında otopark için para ödedim. Ama sonunda restorana geldim. Buraya gelmek beni gerçekten çok yordu. Çünkü yollar çok dar. Araba geliyor, beklemiyor. Senin geri gelmen gerekiyor vesaire vesaire derken sonunda bu yere geldim. Bir de şöyle bir şey var. Sinirleniyorsun ama sonra etrafa bir bakıyorsun, sakinleşiyorsun. Güzel bir yerleşim yeri yapmışlar. Fazlasıyla güzel. Güzel bir restoran buldum. Oturdum. Siparişimi verdim.
yemek geldi. Ama Sırbistan'da şöyle bir problem var. Mesela buradaki insanların gramajla alakalı bir problemi var. Mesela sabah sandviç sipariş ettim ama çok büyük geldi. Yani tek bir insanın yiyemeyeceği boyutta. Arkadaşlar burada ufak bir araya girmem gerekiyor. Hazır konusu açılmışken şimdi size onu göstermek istiyorum. Yani bunu bir insan nasıl yesin? Ya da ne kadar yiyebilir? O kadar büyük ve dolgun ki yani kahvaltıyı böyle ne bileyim yöresel börektir falan filan bir gün yaptın yeter. Ondan sonra gel bunu ye. Güzel bir İtalyan restoranında ucuz, lezzetli bir yemek yiyorsun. Daha ne olsun. Siz videoya devam edin. Ben de şimdi yemeğe devam ediyorum. Şimdi balık sipariş ettim. Büyük ve adet olarak fazla. Şimdi hemen size gösteriyorum ama fiyatı da çok uygun. Böyle bir balık, böyle bir ekmek ve mekanda tam olarak böyle. Bir de patatese bakıyorum. Sırbistan yemek konusunda var. Harbiden çok iyi yapıyorlar. Sonra görüşürüz. Güzel bir yemekti. Gördüğünüz o yemek için 2 balık, ekmek ve kola. Sadece 700 Türk lirası. Şimdi de şelaleye geldim. Hayır. Çok güzel ama çok soğuk. Yani bugün her yerde üşüdüm. Mağarada üşüdüm, burada üşüdüm. Ama çok da keyifli. O yüzden biraz daha durup daha sonra Belgrad için yola çıkacağım. Belgrad'da görüşürüz. Bu kaleye geldim. Muhteşem görünüyor. Yani büyük ihtimalle siz buna benzer bir kale gördünüz ama filmlerde, dizilerde. Ben gerçeğini görmek için buraya geldim. Az kaldı. Birkaç dakika daha yürüdükten sonra kaleye ulaşmış olacağım. Arkadaşlar şu ana kadar bence çok güzel bir Sırbistan tatili oldu. Son günümdeyim. O yüzden çok güzel bir final yapmak istedim kendime. Burası ilk gördüğümde demiştim ki buraya gitmem gerekiyor çünkü burası gerçek olamaz. Buraya geldim ve burası gerçek. Ben gözlerimle gördüm ve gerçek olduğunu artık inanıyorum. Size bu güzel yeri göstermek istiyorum. Şuraya bakın. Şuraya bir bakın. Ve etrafı da şu şekilde. Şimdi netimi aldım. İçeriye giriyorum. Arkadaşlar burası Golubac Kalesi. Diğer bir adıyla Güvercinlik Kalesi diye geçiyor. Sırbistan'ın Tuna Nehri kıyısında bulunuyor burası. Bu kale hem Macarlar hem de Osmanlılar için çok önemli. Zaten birçok kere de el değiştirmiş. Bu kale hakkında şöyle bir efsane var arkadaşlar. Golub kelimesi Sırpçada güvercin anlamına geliyor. Bir Osmanlı paşası, prenses bu bölgedeki bir gece aşık oluyor diye onu kulenin en üst katına zindan ediyor. Ve prensesin tek arkadaşı güvercin olduğu için çünkü çok fazla güvercin uçuyor ve güvercinler cama geliyor. İsmini oradan alıyor. Yani efsane bu yönde. Ve etrafı dağlık bir bölge olduğu için burası stratejik olarak çok önemli bir yerde ve Tuna Nehri'ne baktığı için geçişleri kontrol ediyormuş. Yani buranın önemi bu. Fethetmesi zor. Konum olarak çok güzel bir yerde. Tuna Nehri'ne bakıyor ve Tuna Nehri'ndeki geçişleri kontrol ediyor. Bir Osmanlı fethediyor, bir Macar fethediyor, bir Osmanlı fethediyor falan derken en son Osmanlı fethediyor ve bu kaleyi daha da güçlendiriyor. Göründüğünden daha büyük. Buranın alt kısmı da varmış ama burada kurulan elektrik santrallerinden dolayı alt kısmı hep su almış. Daha sonrasında restore edilmiş bazı bölümler ve ziyaretçilere açılmış. İçeriye girdiğim zaman size ufak bir bilgi daha vereceğim. Kamerada çok görünmüyor herhalde ama ben şu anda buradan görebiliyorum. Dediğim diğer bölüme gidiyorum. Oradaki önemli detayları size göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu kulenin tepelerinde birçok farklı bayrak var. Bu bayrağın sebebi de şu. Size söylemiştim zaten burası birçok kez el değiştirildiği, özellikle Macaristan ve Osmanlı arasında. O yüzden de adamlar buraya tekrar restore ettikten sonra şöyle bir şey düşünmüşler. Burayı fetheden her ülkenin bayrağını koyalım diye. En üstte Sırbistan bayrağını koymuşlar. Alt kısma da fethetmiş olan ülkenin bayrağını koymuşlar ve Türklerin bayrağı da tabii ki burada. Bayraklar hakkında bilgiler de var burada. Gördüğünüz gibi. En alttaki bayrak Osmanlı. Ve tam olarak şurada. Yani Türklerin her yerde iz bırakmış olması bence güzel bir şey. Buraya geliyorsun, gezmek istiyorsun. Kaleye bir geliyorsun. Burada bir bayrak araştırıyorsun. Türkler önceden buraya da gelmiş. Ok atma yerine geldim. Ok atmayı deneyeceğim. Fiyatları çok uygun. Şimdi içeriye girip atışımı yapacağım.
Arkadaşlar ben buraya gelirken ve bilet alırken ayakkabıya ve kıyafete çok önem gösterdiler. Soruyorlar her şey detaylı bir şekilde ve neden sorduklarını şimdi dahi anladım. Çünkü çok fazla yürüyoruz, çok fazla yere çıkıyoruz ve şu yola bakın. Kesinlikle rahat giyinmek gerekiyor yoksa harbi sıkıntı, öyle söyleyeyim yani. Arkadaşlar kalenin karşısında hamam var. Kalenin karşısında hamam varsa ve bir hamamdan bahsediyorsak gerçekten tabii ki de kimin yaptığını tahmin edebilirsiniz. Osmanlı. Tam kalenin karşısına çok tatlı olmuş, çok güzel olmuş. Herkes burada merakla bakıyor. Burayı görmeyi gerçekten istiyorum çünkü fotoğraflarına baktığım zaman sanki bir kartpostal gibiydi. Gerçek değil gibiydi ama burası gerçekten de gerçek. O yüzden buraya geldiğim için mutluyum. Şimdi Belgrad'a dönüyorum dediğim gibi. Akşam Belgrad'da görüşürüz. Arkadaşlar geçen gece buradan bahsetmiştim. Otel Moskova diye. O zaman geceydi ve bir de şimdi göstermek istiyorum size. Dediğim gibi burası için önemli yapılardan bir tanesi. Burası bir otel ama alt tarafı restoran. Restoran dışarıdan misafir alıyor ve tatlıları çok güzel diyorlar ama ben denemek istemiyorum çünkü izlediğim kadarıyla ve araştırdığım kadarıyla çok bana hitap eden bir tatlı yok. O yüzden oraya gitmek istemiyorum ama burası da gayet güzel, tercih edilen ve gitmeniz gereken yerlerden diye söylenen yerlerden bir tanesi. O yüzden hem gece hem de gündüz görüntüsünü size göstermek istedim. Şimdi Sırbistan'da canım tatlı çekti. Ben de o yüzden buraya geldim tatlı almak için. Çekme helva aldım. Keyifli yiyeceğim. Bu akşam burada tamamlayıp yarın da artık İstanbul'a döneceğim. Abi isim neydi? Ali Fuat. Ali Fuat abiye de çok teşekkür ederim. Geldiğinde direkt hemen yardımcı oldu. İkramları için de teşekkür ederim buradan. Kendisi videoda görünmek istemedi ama ben buradan teşekkür edeyim. Ben teşekkür ederim. Rica ederim abi, ne demek. Şimdi Belgrad'ın içine doğru gidiyorum. Belgrad'da devam ederiz. Abiyle en az 15 dakika sohbet ettik, sağ olsun. İkramlarda bulundu. Sıcakkanlı bir abiydi. Orada biraz vakit geçirdim. Şimdi dediğim gibi Cumhuriyet Meydanı'na yürüyorum. Orada biraz vakit geçirmek istiyorum. Çünkü son günüm olduğu için buraya çok vakit ayırmadım. Hep gezdim. Buraya vakit ayırıp daha sonrasında yarın dediğim gibi yolculuk olacak. Leylim ley. Abla bambaşka bir şey. Çok farklı bir şey abla. Hala bağırıyor. Hala bağırıyor. Belgrad gezimi tamamladım. Cumhuriyet Meydanı'nda veda etmek istiyorum. Yarın uçağa binip eve döneceğim. Tatil bu kadardı. Güzel geçti. Gitmek istediğim her yere gittim. Görmek istediğim her yeri gördüm. Çok keyifliydi ve bugün son gün olduğu için sanırım hava o kadar güzel ki ve herkes dışarıda, herkes sokaklarda eğleniyor. Şarkılar, türküler, danslar, gördüğünüz gibi tuhaf hareketler. Şu anda bu şehirde her şey mevcut. Ama ben çok fazla katılamayacağım bu eğlenceye. Yarın havalimanında arabayı teslim edip uçağa binip İstanbul'a döneceğim artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok keyif aldım gezerken, çekerken. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.